Sağda ladyboylar vardı, laf atıyorlar. Kameramı kaybettim. Fare yiyorlar, kurbağa yiyorlar, her şeyi yiyorlar. Yani hijyen geçin onları. Hijyen yok burada arkadaşlar. After New Zealand? Kanada? Maybe Turkey. Turkey. Next. Why not? Allah cezanızı vermesin ya. Yemeyin artık şunları ya. Adam ayağını yıkıyor orada. Yemek yiyeceğiz biz orada ya. Bugün bir tane utanmazın bir şeyini gördüm Twitter'da. Allah Allah, bir anda yağmur yağdı ya. Amerika'ya mı geldik ya? Welcome to the Laos. Woo! Selamlar arkadaşlar. Hepinize Vietnam'ın Ho Chi Minh havaalanından sevgiler. Ben hayatım boyunca bu kadar kötü havaalanı görmedim. Bak, 1 saat pasaport sırası bekledim. 1 saat güvenlik sırası bekledim. Yani bitmiyor abi. 3 saatlik uçuş süresi veriliyor ya. Zaten 2 saati yolda geçiyor. Geldim bir de kahve almaya, yukarıda 9,5 dolara satıyorlar. Burada hemen arkamda 8,5 dolara alabiliyorsunuz. Yani ben böyle bir soygun görmedim. Ya ben dünyanın en pahalı havaalanlarından biri Katar'da, çok lüks standın önünde, Louis Vuitton'un önünde kahve yapılan yerde şunu 6,5-7,5 euroya almıştım, hatırlarsınız. Hatta çocuk dondurma falan da ikram etmişti. Yani bu rezalet ya. Ülkeler ucuzladıkça havaalanları saçmalamaya başlıyor. Niye böyle bir sistem var anlamıyorum ama rezalet. Neyse, yolculuğa başladık. Çıktık Ho Chi Minh'den, benim kaldığım otelden havaalanına geldim. Yaklaşık bir arabayla 17-20 dakika falan sürdü. Çok rahat taksiyle gelebiliyorsunuz. Taksi de çok ucuz. Gerçekten Vietnam'da ulaşım mükemmeldi. Yani çok uygun fiyatlara çok iyi yerlere gidebiliyorsun o anlamda. Şu anda nereye gidiyoruz? Ben onu söylemeyi unuttum ya. Sinirlendim yani, böyle 8,5 dolar bir kahve verince, şu kadar kahve. Deliriyorsun yani normal olarak. 55. ülkem Laos'a doğru gidiyoruz. Laos'ta Vientiane diye bir şehir var. Vientiane diye okuyor hatta onlar yerlileri. 8 milyon insanın yaşadığı Laos'u ziyaret edeceğiz. Yaklaşık 6 gün boyunca Laos'ta olacağım. Laos'ta gidecek 3 tane yer var. Başkente gitme sebebim aslında şöyle. Mecburi. Yani uçuş buradan var diye. 1-1,5 gün orada kalacağım. Yerel pazarları ziyaret edeceğim. Gidilmesi gereken yerleri göstereceğim size. Ondan sonrasında yeşile, pirinç tarlalarına ve nehire doyacaksınız. Beraber Laos'u enlemesine inceleyeceğiz arkadaşlar. Ama videoya geçmeden önce ne yapıyoruz? Siz rahat koltuklarınızda oturuyorsunuz. %72 abone olmuyor arkadaşlar videoyu izleyenler. Lütfen onlar izliyorsa şu anda bu sözcüklere hitafen abone ol tuşuna basarsanız, bir tane de yorum, bir tane de beğeni ve yeni bir şey çıkmış, hype yapmanız gerekiyor ki video ön sıralara fırlasın. Hype da yaparsanız beğeniden sonra çok mutlu edersiniz bu kardeşinizi. Laos vizeli bir ülke. Ben şimdi giderken havaalanında neler yaşadım, neler yaşayacağım, hepsini tek tek size orada anlatacağım. Telefon sim kartından tutun vize girişine ve oradaki taksi sistemine kadar hepsini yine beraber bu videoda rehber niteliğinde göreceğiz. Sonra indikten sonra akşam saatleri 5.30 gibi falan olacak. Akşam oraları bir gezeriz. Sabah da uyanırım, bir pazar yerini gezerim sizle beraber. Ondan sonra da diğer şehrimize gideceğiz. Hepsi sırasıyla olacak. Haydi o zaman videomuz başlasın. Bak, bir havaalanı düşünün. Ben böyle bir şey yaşamadım. Hani sabah 1'de yola çıktım. Şu an akşam saat 8 oldu. Yeni vardım. 1,5 saatlik yolculuk için 7 saattir yollardayım. Önce orada bir süründük o havaalanında. Sonra geldik burada süründük. Bir de üstüne ne oldu? Kameramı kaybettim. Abi ceketi çıkartırken uçağa düşürmüşüm. Aha dedim, çaldılar. Kameramı çaldılar. Ya sanki Amerika'ya girdim ben ya. Bu kadar zorlandığım başka bir ülke olmadı. Aslında süreç çok kolay ama o kadar fazla sıra, o kadar fazla insan var ki çıldırırsınız ya. Peki nasıl başladı? Uçaktan indik. Uçak 1,5 saat sürdü. Sürekli türbülans yedik. Yani bugün böyle, ben bugünü saymıyorum ya. Benim için kötü bir gündü. Şimdi kamerayı da son anda bulunca böyle içim rahatladı ama genel itibariyle kötü bir gündü. Yani baktığında havadan indik. Sonra girdik havaalanına. Sim kartla ATM bölümü yan yana zaten. Oradan alabiliyorsun. Onu aldıktan sonra para vermen gerekiyor vize için. 40 dolar yanında getirmiştim. Onu verdim. Ama bunun dışında formu doldurmanız lazım. Ayrıyeten bir tane daha form var. 2 tane. Biri vize formu, biri de böyle vardığına dair bilgiler, nereye gideceksin, nerede kalacaksın vesaire. Ama şunu net söyleyebilirim. Fotoğraf koymanız gerekiyor mesela kağıdın üstüne bir tane. Umurlarında değil. Hiçbir şeye bakmıyorlar aslında. Ama yine de yalandan doldurun o belgeleri. Yoksa sıkıntı çekerseniz. Ulan adam bir de açtı pasaportu. Dedi kardeş dedi, bu sen misin dedi. Dedim kardeş tamam, belki haklısın. Sakalım yok, saçım kısa ama o benim dedim. Git dedim vizelere bak istersen. Dedi ID'ni ver. ID'de de aynı fotoğraf var bizim Türk kimliğinde. Lan dedim bak vizelere bak iyice
taksici. Öyle böyle ikna oldu. Sonra parayı verdim. Geçtim diğer tarafa. Diğer tarafta da stamp basıyorlar. Ya sanki ben Amerika Birleşik Devletleri'nin işte bilmem neyine geldim de para kazanmaya. Ulan Laos'tayız ya. İşte bunların aslında hepsi komünizm etkisi. Ben bunların hepsini açıklayacağım. 8 milyon nüfusu olan bir ülkede bahsediyoruz ve bunun neredeyse %70'lik kısmı kırsalda yaşıyor. O yüzden kırsallara gideceğiz. Zaten biz Luang Prabang'a gitmiş olsaydık ben bu kadar zorlanacağımızı düşünmüyordum. Çünkü turizm kenti. Orada daha fazla yoğundu insanlar. Ama kaza bela olmadan atlattık çok şükür. Şimdi de taksiye bineceğim. Buradan çıktığınızda taksi anlaşması yapacaksınız. Onları an be an çekmiş olacağım. Görün. Çünkü böyle ülkeler kolay değildir. Böyle ülkelere geldiğinizde zorlanabilirsiniz. Çünkü gelişmemiş ülkeler bunlar. Sistem olarak da. SIM kartı da aldım. SIM kartı da 100 ödedim. Paralarını da çektim. Onları da göstermiş olayım. 100 ödedim 5 dolara. Yani şu 5 dolar ediyor arkadaşlar. Bunların yaklaşık kurları 1 dolar 21 falan yapıyor. Bu da kip diye geçiyor. Laos kipi. Bu yüzlük mesela. Hepsi yüzlükmüş. Ben hep yüzlük çekmişim. Başka para vermemiş bana. 1,5 milyon para çektim. 1,5 milyon da artık ekranlarda Koray halleder. Buradan editör Koray kardeşime selamlar. Arkadaşlar heyecanlı başladık. Biraz böyle kalp krizi geçiriyor gibi oldum kamerayı kaybedince. Hem çektiklerim gitti hem yeni bir ülkeye geldim. Nerede neyle çekeceğim falan derken çok şükür bulundu. Lost and Found kısmı var burada. Oradan buldum. Şimdi gidelim taksi tutalım. Hadi artık çıkalım bu uğursuz havaalanından ya. Gerçekten baydım ya. Şimdi ben burada bir pazarlık yapacağım taksicilerle. O kısımları da görün. Çünkü bunlar fazla para alıyorlar. Çıkar çıkmaz zaten burada karşılamaya gelen insanları görebiliyorsunuz. Onun dışında yine orada Unitel, sim kart bilmem ne. Sim kart da alabilirsiniz çıkışta da eğer ilk başta almak istemiyorsanız. Belki burada 1-2 dolar daha ucuzdur ama dediğim gibi 5 dolara sınırsız internet veriyorlar. 15 günlüğüne bence çok çok iyi fiyatlar. Tabi bu ülkede asgari maaşı düşünecek olursak 115 ile 120 dolar. Asgari maaştan bahsediyorum ya. Yani velev ki 120 dolar nedir ya? Ama işte ona göre de yaşam şartları var. Buradakiler kırsalda yaşıyor. Fare yiyorlar, kurbağa yiyorlar, her şeyi yiyorlar. Sonra Covid niye oluyor? Olur tabii. Ne işiniz var onunla? Yiyin işte bir et yiyin, bir tavuk yiyin. Onları da yemeyin gerçi. Çünkü onlar da artık endüstriyel oldu. Şimdi ben buradan taksi tutayım bir. Nerede? Taksiciler nerede? Kimse çağırmıyor taksi diye. Allah Allah. Çok ilginç. Normalde 100 kişi yazması lazım. So, where are you from? Laos. You born here? Yes. Do you like Laos? Yes. You born in Vientiane? Yes. I born You say Vientiane, Vientiane. Vientiane. Say Lao. Vientiane. Yes. Somebody is how are you? No, hi. Sabaidi. Somebody hi. Yes. You ask me how are you? Oh, Sabaidi. Sabadi. Again, Sabadi. Sabaidi. Sabadi. Yes. Chetechu. Sabaidi, bo. Chetechu. No. I think you ask me how old are you? No, I'm asking how are you? Okay. So, taxi, how much? But look, come here. You buy ticket into counter. I don't want to buy ticket. I want to come with you. Like 16 minutes, okay? Yeah. 16 minutes. It's not me. Not It's you? My friend. Your friend. Let's Yeah. talk with him. Hadi gel. Bak böyle konuşuyoruz. Kamerayı görünce olaylar değişiyor. Ve bu insanların iyi olduğunu ben şu an bu çocuktan anladım. Bunlar iyi. Ama 150 de yani çok para. 16 dakika için 150 çok. Yani Vietnam'da o kadar yolu 3 dolara gittiğimizi düşünürsek. Over there, Yeah. the taxi. Okay. Let me talk. Thank you. What was your name? Ping. Pin, nice to meet you. My name is Cesar. Let me talk with him. Şimdi böyle bir yere geldik. Kralla konuşacağız. Hi kral, how are you? Taxi here? How are you guys? Good? Taxi. Best taxi here? Yeah, taxi here. And Best and cheapest? Yeah, buy ticket. Oh, here. Ticket, okay. Thank you. Ya var ya müthiş insanlar. Bak bu enerjiyi alabiliyorum ben. Şurada otobüs servisi de var. Burada taksi servisi de var. Bakalım bir fiyat isteyeceğim şimdi. Çok para istiyorlar ama göreceğiz. 7.30'da otobüsler bitiyormuş. O yüzden mecburen taksiyle gideceğiz. Kesin taksiye kalıyorsunuz akşam gelirseniz. Ben indirim yapmadı ya. Dedim çok para istiyorsun. Aldı kağıdı benden. Benden de yerden aldı. Abartmayayım şimdi. YouTuber'lar gibi. Aldı. Dedi ki yani fiyat kampanyanın fiyatı dedi. Tamam canım. Bu çocuk gidiyor şimdi arabayı alacak gelecek. 7 dolar. 16 dakikalık yola 7 dolar verdim. Amerika'ya mı geldik ya? Neyse insanlar iyi Allah'tan. Ben çalışan insanları sevdim. Güzel bir enerjiyle başladım. Karnım aç. Gideceğim otele eşyayı bırakacağım. Azıcık şarj edeceğim telefonumu. Çünkü şarj yeri yoktu havaalanında. Ondan sonra pazara gideceğim. Yemek pazarına yemek yiyeceğiz. Yerel lezzetlere bir bakalım. Hadi bakalım. Laos yolculuğu başladı. Evet, şehirden ilk görüntüler geliyor arkadaşlar. Laos'a hoş geldik be. Güzel olacak. Burada ben çok güzel bir enerji alıyorum. O enerjiyi hissettiğim anda beni yenebilecek hiçbir şey yok. Bak net söylüyorum size.
Başaracağız, hep beraber başaracağız. Aslında ben zorlukları gösteriyorum ki bir yandan da aslında bunların ne kadar kolay bir şey olduğunu görün diye. Çünkü seyahate çıkmak için bazılarınız diyor ki ya ben ne yapacağım, nasıl gideceğim falan diye korkuyorsunuz ama büyütecek bir şey yok ya. Bak 100 gündür yoldayım, 10-15 tane ülke gezdik, çatır çutur hepsinden geçtik. Bir şekilde halloluyor ya. Azıcık İngilizce bilseniz güzel olur. Çünkü İngilizce gerekiyor bazen. Onu halledin. Onun dışında korkacağınız hiçbir şey yok ya. Bak yani Laos gibi ülke bile bir sürü kural koyuyor. Avrupa'da bu kadar zorlanmıyorsun ama olabiliyor. Olduğunda da şikayet etmek yerine nasıl daha kolay hallederimi düşünürsek daha da işler iyiye gidiyor valla. Hadi bakalım. Burası 800 bin nüfuslu bir kent. Yani baktığınızda çok fazla insan yaşamıyor. Ben Buca'da doğdum, büyüdüm. Buca'da doğmadım. Toros'ta doğdum, İzmir'de ama Buca'ya taşındım 6 yaşındayken. Orada Buca'da şu an nereden baksanız 1 milyon, 1,5 milyon insan yaşıyor. Yani Buca kadar İzmir'in bir ilçesi kadar yer. Başkent burası. En sevdiğim örnek bak. Bir ülkede bankanın binası bu kadar gelişmişse o ülke fakirdir arkadaşlar. Lafımı unutmayın. Şöyle barın oradan geçtik. Şimdi merkeze doğru geldik. Merkez. Geldik. Biz geldik. Tomorrow Cafe. Yarın kafe. Türkçesi. Oo, hemen masaj gördük. Egemen Özsan kanalında izledim. Kardeşim Egemen'i takip edin. Egemen Özsan kendisi çocukluk arkadaşımdır. Pilottur. Dünyayı gezer. 90-100 tane ülke gezdi o da. Çok da güzel bilgiler veriyor YouTube kanalında. Lütfen takip edin. Bak beni etmiyorsunuz, ona edin bari ya. Arada bana da tıklayın ama. Oo bak. Bak, 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 bak. Hareketler başladı. Hareketler varsa biz de varız. Burada tuktuk var arkadaşlar. Tuktuklarla anlaşıyorsunuz fiyatla. Oo gelişmişleri de var bak. Şekilli. Görüyor musunuz? Future. Sokaklar cıvıl cıvıl. Allah, en sevdiğim yerler. Buradan doyasıya tavuk şiş yiyeceğiz. Benim otelle merkez zaten 4-5 dakika uzaklıkta. Welcome to the Laos. Woo! Burada motor kiraları 5-6 dolar diyordu başka yerlerde ama burada Vientiane'de bilmiyorum. Çok fazla burayı gezen yok arkadaşlar. Buraya gelen de yok çok fazla. Ben de ayaküstü diye geldim, yani uçuş buraya olduğu için geldim. Öbür tarafa olsaydı öbür tarafa gidecektim ama bir günlük güzel. Çin burada ticareti geliştirmek için hızlı trenler vesaire yapmış. Tabii bir Fransız sömürgesi de var yıllar evvelsinde ama hızlı trenlerin olması çok güzel bir şans. Bir saate gideceğimiz yere gidiyoruz. Arabayla 3-4 saat süren yerleri bir saatte halledebiliyorsunuz. O yüzden çok şanslıyız. İnşallah tren vardır ama. Onu merak ediyorum. Yarın soracağım, şimdi gidiyor. Sabadi, sabadi, sabadi. How are you? My name is Sezer. This is my room. 430. Sezer Yılmaz. Tamam. Ulan zalamın oğulları, 4 katlı otel yapıyorsunuz. İnsan bir asansör de yapar ya. Ah, hiç peaceful değil. Peaceful huzur demek. Hiç huzurum olmadı şu an. Thank you teyzem. Ah, anahtarı sen aç hadi. Buyur. Oh, çok sıcak. En üst katı vermişler. Yarın öde diyor bana. 30 dolar arkadaşlar burası. Kız ben buraya mı tuttum? Benim tuttuğum oda daha büyüktü. Bakacağım şimdi. Okay. Thank you. Bakın kaldığım otel burası. Peaceful 2 otel. Benim gideceğim Night Market ise tam 3 dakika yürüme mesafesinde. O yüzden burada kalabilirsiniz. Geceliği 30 dolar. Çocuk dedi ki ya biz dedi kusura bakma öbür tarafta elektrikler gittiği için sana bu odayı vermek zorunda kaldık. Ya bak otelin fotoğrafları çok çok daha iyi ama kaldığım şey de çok kötü değil. Daha kötü yerlerde kaldığım da zamanında oldu. 30 dolar 25 dolara düşüreyim dedi. Sen dedi bugün şey yap dedi, idare et dedi. Eğer idare edemezsen Peaceful 1 var dedi. İstiyorsan oraya götüreyim. Yok dedim ya kalsın kardeş bir şey olmaz. 25 doları da yarın ödersin dedi. Tamam dedim sıkıntı yok. Şimdi arkadaşlar Food Market'e doğru gidiyorum. Beraber buranın yerel lezzetlerini deneyelim. Yarın sabahını da çekeceğim buranın. Yani aslında Laos'a giriş ve ne yapılır onları da görmüş olacaksınız. Haberiniz olsun. Bu video böyle bir video. Sokaklara doğru attık kendimizi. Yine Asya kültüründe olmazsa olmaz kapının önünde oturmalar, telefonla oyun oynamalar. Hepsi böyle bak inanılmaz. Herkes oyun oynuyor şu anda. Bu bir tane League of Legends'ın benzeri bir oyun var. Çocuklar bilir. Yorumlara yazabilirsiniz. O oyunu oynayıp duruyorlar. Yollar mollar geniş ya. Motor her yer yine. Fena değil. Zaten çok yakında olması da bizim için avantaj. Yanınızda nakit taşıyın. Böyle sokak yemeklerini genelde nakit ödersiniz. Geldiğinizde bozdurun direkt parayı. Rahat edin. Ben 1,5 milyon çektim arkadaşlar. O da 69 dolara tekabül ediyor. İşte banka fiyisi ıvır zıvır derken 70-72 dolar cebinizden gider. Evet yemek marketine geldik. Çok güzel kokular aldım ha. Tavuk yapıyor. Şimdi pazara doğru atayım ben kendimi. Sağlı sollu yemekleri bir görelim. Neler var neler yok. İşte Asya'nın olmazsa olmazı deniz ürünleri.
sosisler vesaire. Hay brother. Mangal yaparlar. Onu yersiniz. Çok ilginç yemekler var mı? Göreceğiz. Abo çok ağır kokuyor bunlar. Tavuklar var, sosisler var, yumurtalar var. Rolls'ler var, böyle pirinç şeyle sarıyorlar bunları. İçecekler var. Aynı Tayland gibi ya. Zaten Tayland kültürü de buraya hakim. Çünkü Tayland burayı Fransa'dan önce ne yapıyor? İşgal ediyor. O yüzden Tayland'ı da burada hissedebiliyorsunuz. Canlı müzik gibi bir şey de var orada. Of 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 of, kızartmalara bak. Tavuk şiş. Oo patlıcan ben buradan yerim ya. Her şey var. Mantarlar var, sosisler var. Bunlar ne bilmiyorum. Otlar var. Burada anime satanlar var. Şurada başka bir deniz ürünleri mangalcısı var. Burası komple bunlara ait galiba. Uf, deniz ürünlerine bakın. Bedavadır ha burada. Yani sorsam şimdi anlarsınız yani. Bro, how much 1 kilogram? 250 1 kilo. For me discount? For you, Hmm. you take away. No, here if I cook. Normally our buffet. Ah, full free, like 200 unlimited. Oh, so good brother. Thank you. What's your name? My name is Nick. Sabadi. Thank you. Bak 200'e 10 dolara sınırsız deniz ürünü mangalda yiyebiliyorsun. Dünyanın neresinde sınırsız deniz ürünü 10 dolara yiyebilirsin. 10 dolar şu anda 400 TL yapıyor. 400 TL'ye şu anda ekmek arası döner satıyorlar. Bugün bir tane utanmazın bir şeyini gördüm Twitter'da. 80 gramlık döneri 650 liraya satıyorlar. Ayıptır kardeşim. Oradan biri açıklama yapmış. Yemek sepeti para alıyor. Kardeşim bunların denetim mekanizması yok mu? Yemek sepeti %40, %30 almasın. Diğeri de bu kadar fiyatı kaktırmasın. Ulan biraz da halka düşünün ya. Hep kendiniz büyüyorsunuz, hep kendiniz büyüyorsunuz. Hiç yani ulan şundan %10 alayım, düşüreyim de öbürünü şöyle yapayım. Yok. Bak aman Allah'ım. Deniz ürünleri çıldırırsın burada. Karides galiba. Ya da ne bu arkadaş? Meyve suları. Ben o tavukçudan tavuk yiyeceğim gibi. Bir tabak yapacağım kendime. Meyve sulu falan böyle. Tayland pazarlarına gelmiş gibi hissettim. Çok güzel. Of of yanıyor yanıyor. Yani. Allah Allah. It's a beef bro. Beef. Oh maşallah. Bak et şişlere bak. Çok 35. 35 for 10. I want one. Spicy, Not spicy. No sauce. little bit, No sauce. no spicy. No spicy. Ete acı verme ya. 10 tane ondan aldık şimdi. Böyle alacağız. Çok iyi değil mi? Nasıl olay? Yani hijyen geçin onları. Hijyen yok burada arkadaşlar. Yani sakat bir yer aslında baktığınızda. Yerken sıkıntı yaşatabilir sizlere ama bir şey olmuyor ya. Alışıyorsun. Ben alışmıştım. Gecenin sonunda inşallah ağlamayız. Bak burada sosisler var da domuz eti bunlar. Yani aranızda yiyenler vardır mutlaka. Ben göstereyim. Ben yemiyorum. Şunlar deniz ürünleri. Şunlar soslu biberler, patlıcanlar. Oo canavar. Tamam böyle işte pazar ya. Her şeyden biraz var arkadaşlar. Bu yemek marketlerinin olayı zaten budur. Her şeyden biraz alırsın, onu yersin. Şimdi ben mesela oradan et şişe alacağım. Biraz sebze alacağım. Biraz belki pilav bulurum şimdi bir yerden. Pilav göremedim. Pilavı da çözeriz. Böyle doyacağız bugün. Birazdan aldığımda göstereyim sizlere. İlginç bir şey görürsem yine gösteririm. Bunlar neymiş kız? Oo, patlıcan. I want one. It's a beef. Do you make with the beef? Olmadı be ablam. Şu güzelim patlıcanı yemedik ya. Thank you. Tüh. Heh, bak burada da pilavlar, pattaylar, ıvır zıvırlar var. Burada tavuklar var. Ulan şimdi içinizden diyorsunuz değil mi televizyonda izlerken? Ne yiyorsun sen kardeşim? Oo, tazecik somon var. Ne yiyorsun diyorsun ama gerçekten güzel oluyor. Bu neymiş? Potato. Can I get one? One. Patates alacağım böyle kumpir gibi. Ya bak şunu nasıl yiyor? Böcek kurt yiyor kurt. Bak. Allah cezanızı vermesin ya. Yemeyin artık şunları ya. Çekirge. O da bilmem ne. Ay midem bulandı. Kaç. Nasıl yiyorsunuz bunları kardeşim ya? Yağı da batırmışlar. Biraz da şuradan meşrubat alırız. Tamam bitti olayımız. Son anda şunları görmesem iyiydi ya. Tüh. Bak böyle mesela kumpir gibi yaptı. İçine mısır koydu, peynir koydu, tereyağı koydu. 50 vereceğiz. 50 de yaklaşık 2,5 dolar. Bizim etçi çocuk benimkileri satmış başka birine ben geç kalınca. Şimdi bu da 35 tutacak. Verelim. It's 35 yes. Sağ ol canım. Bu da 15'likleri. Evet, an itibariyle yemeklerimizi aldık arkadaşlar. Şöyle tabakta geliyor. Bir tane mantar, bir tane et aldık. Şöyle onlu et aldık o cızbızcının oradan. Bir tane de patates aldım. Saat gece geç olduğu için çok fazla yememeye özen gösteriyorum. Çünkü çok kilo verdim ben. Dikkat ettim bayağı. Tekrar geri almak istemiyorum. İsterseniz buradan çubuk, isterseniz çatalla da yiyebilirsiniz. İsterseniz içindekilerle de yiyebilirsiniz. Zaten veriyorlar. Şöyle bir tane şu patatesinden alayım bakayım. Çok güzel. Bir tane de şöyle
muz, kavun, elmalı içecek aldım. Süt yok. Sadece suyuyla beraber. Şu etten tadayım bakalım. Güzel. Kimyonu basmasa daha iyiydi ama yine de olur. 35 bir ödedim. 35 bir ödedim. 70. 15 verdim buna. Pazarlık yaptım orada. 20 yoktu. 85. 50 de buna verdik. 135. Yani ne yaptı biliyor musunuz? 7 dolar falan. Tayland'da yine hemen hemen aynı fiyatlar ya. İçeceği yemeğiyle beraber 7-8 dolara doyuyorsun. Bana afiyet olsun. Dürüst olmak gerekirse o cızbızcı amcanın yaptığından başkası güzel değildi. Hoşuma gitmedi. Bir de meyve suyu çok güzeldi. Şimdi çıktım biraz etrafı dolaşalım. Şu an tam merkezdeyiz buranın. Biraz bir bakalım etrafa neler varmış. Çok da doymadım ama bakacağım. Eğer pad thai yapan varsa gideceğim pad thai yiyeceğim. Duyumlarıma göre burada da Tayland'da olduğu gibi ladyboylar bölgesi varmış. O yüzden dikkat etmem de söylendi. Tabii göreceğiz. Aynı zamanda burada yasaklı madde kullanımı da yaygınmış. Burada satılıyormuş genelde bu bölgede. Böyle bilgiler aldım. Böyle bir yere geldik. Burada da bir şeyler yapıyorlar ama bu da restoran tarzı biraz da. Çok sokak yemekleri bunlar. Burada yine masajcılar vesaire de var. Yani işte küçük Tayland hissini yaşıyorsunuz. Burada da adam ayağını yıkıyor orada eliyle. Yemek yiyeceğiz biz orada ya. Bak bu ülkeleri geziyorsanız böyle bir şeyleri zihninizde yemeniz lazım. Yoksa çok zor geçer. Çok zor geçer. Çünkü öyle aman aman hijyenik yerler değil. Bence buraya gelmişken de bir kere de olsa deneyin o pazarı. Tadı çok beğenmeyebilirsiniz ama en azından buranın kültürünü yaşamış olursunuz. Sonra güzel restoranlara gidersiniz. Vardır zaten. Büyük şehir burası. İlla ki iyi yerler vardır. Where are you from? South Africa. So you just came here for holiday? Yes. How long have you been here? Almost 2 weeks now. Oh, how is it going so far? It's great anyways. It's great. Yeah. Did you like the food here? Yeah, kind of. We are Kind of. trying. Turkey, Turkey. Oh, nice. You've been in my country before? No. You should. One day. Yeah. We It's should. more closer. What is your name? Caesar. Caesar. Like Caesar. Caesar. What about yours? What about your name? Tebeta. Tebeta. Nambula. Nambula. Nasher. So what's your next? You gonna stay here? Oh. You gonna go to the South Africa? New Zealand. You live there? No. You travel. Yeah. After New Zealand? Canada? Maybe Turkey. Turkey. Next. Why not? You should. You will love our Maybe food. the next destination will be Turkey. Turkey. Yeah. Rain start. Okay girls. Love you. Bye bye. Allah Allah bir anda yağmur yağdı ya. Ne alaka abi? Gördüğümüz siz de görüyorsunuz mu? Abi şaka mı bu ya? Şaka mı oğlum? Ne yiyorsunuz oğlum? Pizzalar var. Aman Allah'ım. Ben aç kaldım arkadaşlar. Ben aç kaldıysam siz aile. Oğlum bu ne ya? What's that? Beef. Öyle beef mi olur kardeşim ya? Allah korusun ya. Delireceğim ya. Bir sürü sos koyuyorlar. Beef'likten çıkıyor. Yazık beef'e yazık ya. Allah'ım ayaklara bak tavukların. Çıldırırsın. Televizyonun karşısında çıldırıyorsunuz değil mi şu an? Ama gerçek bu işte. Kültürel faaliyetler. Herkesin kendine göre ayran içişi var. Son çare böyle bir yer buldum. Onda kapatıyormuş burası. Laokom apartman, kafe, restoran diyor. Gideceğim burada oturacağım. Bir tane pad thai yiyeceğim ya. Gelmişken buraya pad thai yiyelim ya. Şöyle oturalım ya. Yemin ediyorum pazar daha pahalıymış. Pad thai söyledim tavuklu sadece 2,5 dolar. 2,5 dolara pad thai yiyorsun. Ya bir de burası biraz daha lüks bir yer. Düşün ki bunu lokal bir yerdeydim. Pazarlar ama biraz bir tık pahalı. Haberiniz olsun. 2,5 dolara aldığımız pad thai geldi. Bakalım tadı nasıl. Yalnız güzel duruyor ya. Kocaman bir de. Tavuk da var. Oh be. Acı da atalım biraz. Oradaki yemekten sonra ilaç gibi geldi. İnanılmaz iyi mi? Olduğu kadar işte. Doyacağız. Az önce Türkiye'de kebap videosu izliyordum. Şu an pad thai yiyor. Yani bazen diyorum ne yapıyorum ben burada. Ama bazen de diyorum sadece yemekle olacak bir şey değil. Yemek anlık mutluluk veriyor. Daha sonrası gerekiyor. O yüzden şu an Laos'ta çok mutluyum. Çünkü buradaki insanlar mutlu. Orada kebabı yerken kebap yedikten 5 dakika sonra stres başlıyor. Sinir krizleri başlıyor. Herkes stresli, herkes öfkeli. Burada adamı böyle yüzüne kötü bir şey söyle güler yani. O derece diyorum bak size. Aradaki fark bu. Onu anlayın.
Afiyet olsun. Asya ülkelerinde bunlara hazır olun arkadaşlar. Her an yağmur, her an fırtına çıkabiliyor ya. Bir de böyle başlıyor. 2 dakika sonra bittiği de oluyor. 6 saat sürdüğü de oluyor. Asya'yı bundan böyle sevmiyorum bazen. Sürekli yağmur yağdı oluyor. Şimdi ben aslında çıktım. Başka bir yere götürecektim sizi de. Fırtına çıktı baksana. Abo. Şöyle bir ana caddeye geldim. Şu sağda ladyboylar vardı. Laf atıyorlar. Şurada bir tane bar var. Orada da siyahi kardeşlerimiz telefonla sessiz şekilde konuşuyor. Burada Double by Hilton var. Şöyle bir sokaktan devam ediyorum. Akşam başka bir pazarın kurulduğu yere gidiyorum. Fakat saatler şu an 11.30 olduğu için kapanmış olabilir. Bir bakalım. Normalde burada akşam pazarı kuruluyor işte. Ama şu an bitmiş. Bak saat 11-11.30 ya. Bu saatte Asya'da arkana dönüp bakmadan rahatça gezebiliyorsun. Yani Asya'nın en güzel taraflarından bir tanesi bu. Yani Güney Amerika'da bak yemin ediyorum daha önceki bölümde de söyledim. Hep kontrol ediyordum ya. Ulan acaba geldiler mi? Ha geldiler, ha alacaklar, ha. Hiç unutmam bir gün Costa Rica'da böyle San Jose şehrindeyim. Ben şey diyorum işte. Lan bu YouTuber'lar da biraz abartıyor falan diyorum işte Güney Amerika'yı. O an ama böyle tırsa tırsa ilerliyorum. Yani ne kadar bazen abartılsa da %70, %80 doğru. Çok çok tehlikeli Güney Amerika. Ama Asya'da öyle bir şey yok. Eğlenceli yer aradım da bulamadım. Neyse biz bu akşama bitirelim. Yarın sabah devam ediyoruz. Bam! Şöyle lokallerin eğlendiği bir yer buldum. Göstereyim. Hiç iyi durmuyor. Kaç uzaklaş. Ben otele gidiyorum şimdi ya. Yeter bugünlük. Yarın sabah görüşmek üzere. Bam. Günaydın arkadaşlar. Yepyeni bir günden otelin önünden sesleniyorum size. Kaldığım otel burasıydı. Peaceful 2 Hotel diye geçiyor. Şimdi bak burada şöyle bir liste var. Gördünüz mü? Bu liste gideceğiniz şehirlerin. Mesela ben bugün Van Vieng'e gideceğim. İsterseniz bu şekilde saat 12'de kalkacak olanı aldım ben. 2 saat sürecek mesela. Bu şekilde otobüs alabilirsiniz. Burası otobüs kısmı. Burada işte trenler var. Hızlı tren var. Burada çok ünlü Çinlilerin yaptığı. Fakat buradan tren istasyonuna gitmek zaten 30-40 dakika sürüyor. Bir de trene bineceğim 1,5 saat. Onun yerine buradan direkt arabaya binmek daha mantıklı. Belki Van Vieng'den Luang Prabangana geçerken trene bineriz. Otobüse de 150 Laos kipi verdim. O da yaklaşık 7 ya da 8 dolar civarında yapıyor. Öyle. Gidecekseniz o şekilde değerlendirebilirsiniz. Şimdi bugünü nasıl değerlendiriyoruz? Bugün buranın özel bir pazarı var. Oraya gideceğim. O pazarı gezdikten sonra güzel bir kahve, güzel bir kahvaltıyla bugünü artık bitireceğiz. Dünden beri zaten yollardayız. Yine anlatmaya devam. Laos'u derinlemesine sabahları da bu başkenti incelemiş olalım. Yani başkent öyle bir başkent ki sanki başkent değil gibi. Hani bir şehir hayatı yokmuş gibi. Baksanıza hiç insan yok. Sadece ben varım şu anda. Çok enteresan. Şöyle tatlı bir yer buldum. Dokko Agora diye geçiyor. Güzel şeyler duruyor. Japanese food falan diyor. Biz devam edelim. Sabahları mümkün mertebe böyle 2-3 saat uyandıktan sonra bir şey yemiyorum arkadaşlar. Özellikle bu yaptığınız olay gerçekten zayıflama konusunda ya da yağ yakım hızlanma konusunda çok çok etkili olabiliyor. Ha bir de bunun yanında işte zencefilli, işte böyle karanfilli, limonlu bir şey içsen sıcak su çok daha yararlı olur, haberiniz olsun. Ama şu an o imkanlarım yok gibi bir şey. Bak saat şu an 9:35 geçiyor. İnsanlar burada bu şekilde yemek yiyor. Yine sokak yemekleri yapılıyor burada. Burada başka bir tanesi yapılıyor. Bunlar pirinç lapasını çok yiyorlar. Farklı farklı yiyecekler işte bizden hiç alakası olmayan şeyler. Biz domates, peynir, salatalık yiyoruz. Adam sabah sabah değişik değişik şeyler yiyor. Bizim yemeği versen bayıla bayıla yer belki ama ağır da gelebilir. İşin ilginç tarafı da böyle. Şu an ana yol üzerinden gidiyoruz. Bak burada keşişler var. Burada keşişleri her yerde görebilirsiniz. Bunlar Budist. Budistler neydi hatırlarsınız. Daha önce Japonya'da bilgilerini verdim, tapınakların orada. Buda'nın öğretilerine inanırlar. Hani böyle bir tanrı olayı yok. Burada öğretilere uyanlar Buda olabiliyor. Sen de Buda olabilirsin. Hepimiz Buda olabiliriz. Hepimiz keşiş olabiliriz. Yani ortada bir öğreti var. Bu öğretiyi doğru şekilde kavrarsan, hayatı nasıl yaşayacağını anlarsan o şekilde sen de bir keşiş olabiliyorsun. Bak pazara geldim şimdi. Bu da Laos'un pazarları arkadaşlar. Oo, bayağı lokalin içine girdik. Çok güzel. Bıçakları falan var bak burada. Satırlar var. Balıklara bak. Allah'ım yarabbim. Bak meyveler falan var. Sabadi deyin. Sabadi deyince selam vermiş oluyorsunuz. Öyle.
Kamçam mıydı? Hamçam mıydı? O da teşekkür. Bak canlı canlı balıklar var. Yılan balıkları. Göl olduğu için burada bu şekilde tavukları hep böyle şey yapıyorlar. Of çok ağır kokuyor. Yani buranın kokusunu siz tahmin bile edemezsiniz. O kadar diyorum. Bak burada etler metler bir şeyler satılıyor. Anam babam merak etmeyin. Bizdeki pazarlara benziyor. Biraz daha kirlisi diyeyim ben size. Biraz daha işin içinde açık etin satıldığı, balığın satıldığı pazarlar. İnsanlar çok iyidir. Nazik insandırlar. Bak balıkları görüyor musun? Ne balık? Sabadi. What's that? 45,000 Ondan. Looks good. Thank you. Thank you. Kamçam. Thank you. Kaçam. Kapam. Your language? Komçay. Khóc trai. Kopçay. He? Kopçay kız. Tamam. Kopçay. Oo, pazar var ya bayağı büyük arkadaşlar. Sağlı sollu devam ediyor buradan. Bak değişik yedikleri bir şeyler göstereyim sizlere. Bunlar yeşillikler. 15. Mesela örnek vereyim size kilosu. Darının kilosu şu anda burada 20. Şu şekilde tavuklar satılıyor. Balıklar var. Amcam ne sattığı belli değil. Burada ayrı bir şey var. Ya lokal pazarları gezmek beni çok mutlu ediyor. Önceden diyordum ki ne yapıyorum ben burada? Şu anda mesela çok keyif alıyorum. İnşallah ekranları başında oturan insanlar da Sezer buraları iyi ki çekiyorsun. Görüyoruz farklı milletin farklı kültürlerini şeklinde diye söylüyor olabilirsiniz. Bak mesela bu makarna satıyor. Noodle satıyor. Yine burada böcekler var. Allah'ım yarabbim rezalet kokuyor. Bir tek bu kokuya da bak tavuğun kafası var. Allah'ım yarabbim. Burada etler satılıyor. Çok hijyen dolu görüyorsunuz. Dayanamayacağım ben gidiyorum. Burada başka etler var. Aman Allah'ım. Bu insanlar bu arada çok güler yüzlü insanlar. Yani kime selam versen selam veriyor. Sabadi. Sabadi. It's a pork or beef? Pork. Allah gözünü gördüm. Kaç. İzmir'de yaşarken evin pazarını ben yapardım bazen. Babam çok sever. Babam küçükken beni hep götürürdü. Anne, babam, ben, işte ablam hep beraber giderdik. Pazarda en iyi ürünün ne olduğunu hep anlatırdı bize. Öyle öyle ben de pazarlara giderdim. Arada ben giderdim, arada o giderdi. Son zamanlar böyle hiç gitmemeye başlamıştım. Yani işte sistem geliştikçe ne oluyor? İşte eve sipariş veriyorsun, pazarlara gitmiyorsun. O doğal ortamı, doğal rutini görmekten kaçınıyorsun. Çünkü sistem artık senin ona çıkmana izin vermiyor. Eve gelmesine sebep veriyor. O yüzden sosyalleşme de azalıyor. Pazarlar güzel yerler. Bak burada deniz ürünleri var. Oo çok güzel duruyor. Vallahi en kaliteli. Sabadi, good morning. Burada başka yine tavuk ayakları var. Ya bizim asla yemeyeceğimiz şeyler şu anda burada insanların önünde satılıyor aslında baktığında. İşte bu da kültürel farklılıkları oluşturuyor. Mesela sen sabahın köründe balık yer misin? Yemezsin. Sabahın köründe eti böyle ağzına atıp çorbayla içer misin? Kelle paça içersin. Ama kelle paçanın dışında bir çorba düşün. Öyle söyleyeyim ben sana. Bak burada yine balıklar var. Fena. Cennet meyvesi var. Bunlar üzümler, guavalar, erikler. Her şey var ya. Pazarın devamı da bu şekilde ilerliyor. Bak pirinçler mesela. Burada basmatisi var, osu var, osmancığı var. Her şeyi var. Bakalım ne kadar. Sabadi. Mesela 190. 1 kilogram yes. Dur bakayım hepsini. 1 kilo 17. All of them. 12 kilo. Ha, okey. O 1 kilosu çok ucuz. 70-80 cent. 250 yazıyor. 200. Komple herhalde bunu alıyorsun 250'ye. Ben onu anlamış oldum. Çözemedim. Neyse. Pazarda böyle işte arkadaşlar. Şurada ne varmış? Oo meyvelere bak. Taze ablam taze. Good morning. Her yerde, herkeste yine motor var gördüğünüz üzere. Asya ülkelerinin çoğunda motor oluyor ve hava kirliliği inanılmaz kötü oluyor. Bak kaju buranın yerel yiyeceklerinden biri. Asya'da çoğu zaman kajuyu görürsünüz. Kajular lezzetli oluyor. Burada kıyafetler falan var, terlikler var. Bakalım neler varmış. Evet, böyle şeyler var. Çorabım bitmişti. Çorap alayım ya. Çorap da çok inceymiş ya. Amica çorap 115. Çok para ya. 3 tane alayım. Sen bana bunu 30'a ver. Hadi ver bakalım 3 tane. 4 tane ver 50'ye alak işte. 15 dedi tanesine. 50. Heh. No. Düz yapacağız amcam. Heh. Okey. Böyle anlaşıyoruz işte. Al amcam. Bereketini gör. Hayırlı işler. Allah'a emanet ol. Görüşürüz. Hayırlı işler teyze. Tamam, çoraplarımızı da aldık.
Laos'tan çorap almadık da demeyiz ya. Böyle bir anımız oldu. Şurada ekmekler var. Fransızların sömürgüsünden dolayı görüyor musun? Yine baget ekmekler tazecik, çok da güzel duruyor. Yani Fransızların en büyük yararı buraya ekmek olmuş. Baget ekmek. Gel size ben garip garip şeyler göstereyim arkadaşlar. Hadi sabah sabah uyanın bakalım. Ben gördüm, siz de görün. Bak burası da diğer kısım, daha büyük kısmı. Burada meyveler falan çok güzel duruyor. Özellikle şu kısım inanılmaz güzel. Sabadi brother. Bayağı burası genişlemesine devam ediyor. Oo, biberlerin güzelliğine bak ya. Buranın geçim kaynağı zaten tarım. Aynı zamanda Çin'le beraber yapmış oldukları nehirdeki hidroelektrik çalışmalar ve bununla beraber turizm. Turizm son yıllarda etkili. 2024'te buraya yaklaşık 4 milyon 100 insan geliyor. 2025'in yani 12'de 8'lik bölümü. Bir çeyreği kalmış geride. 3 milyon 100 insan gelmiş. Yani 2024'ü geçeceklerini düşünüyor. Bu da ben ortalama hesaplayacak olursam 4,5-4,4 milyon insanın geleceğini gösteriyor rakamlara bakacak olursak. Rakamlar yanılmaz. Yani şu biberi bulamazsın abi. Çoğu yerde bulamazsın. Tarım gelişmiş. Çok güzel. Taze fasulyeler var. Börülceler var. Aynı bizim pazarmış ya. Ben bu kadar yakın bir pazar da görmedim ha. Yumurtalar 10 tanesi 35 bin kip. 10 tanesi 27. 1,5 dolar. Şu 1,5 dolar. Sabadi. Ah, sabah sabah hayata küs. Bak konuşamadım, o kadar kötüydü. Neyse size bu eziyeti çektirmeyeceğim. Ben kendime çektirdim. Size daha fazlasını göstermeyeceğim. Şimdi gidelim bir kahve içelim. Güzel bir yer biliyorum. Oraya götüreceğim sizleri. Geldiğinizde olur da yolunuz bir gün düşer Vientiane'e. Orada içebilirsiniz. Ya şunlara çok üzülüyorum ya. Böyle kapatıyorlar. İnsanın içi acımıyor değil. Vallahi billahi. Şimdi pazarı terk ettim. Yola doğru çıktım. Ben dedim bir otostop çekeyim ya. Belki biri beni alır. Çünkü yürüme mesafesi 17 dakika falan. Bir deneyelim şansımızı. Bu arada böyle pazar yerlerini Laos çok güzel tanıtan Bora Arda kanalı var. Kardeşim çok güzel çekmiş. Teşekkür ederiz ona. Hem izledim, ondan bilgiler aldım. Hem de biraz yerele ait bilgileri de ondan öğrenmiş oldum. Çok değerli. Yani YouTuber arkadaşlarımızı destekleyelim lütfen. Sadece bana abone olmayın. Onlara da olun. Herkes olun. Destek olun bizlere, izleyen kişiler. %72 olmuyormuş. Bak çok ciddi bir rakam. What's your name? My name is Xiong Jiaqi. Shunkachi. Nice to meet you. I can show my channel for you if you want. 这个华为， Anlamıyor ki beni. Huawei. 华为， This is DJI. 这个是 DJI Osmo. 这个 Osmo DJI Osmo. 啊， Osmo 大 Pocket. 疆，大疆， Tacan. 大疆。 Aynen. Aynen kankam. 对我有一个大 Görüşürüz. 疆的无人机，呜呜呜，大疆。 See you brother. Ciao. Bu arada ben üniversiteyi Celal Bayar Üniversitesi'nde okudum. İktisat mezunuyum. Bilenler bilir. Uncu Bozköy'de işte okuyorduk o dönemlerde. Hep o Manisa Kavşağı'ndan otostopla okula gittim geldim. Valla para vermemek için. Çok mantıklı sebepler. Çünkü o zaman param yoktu. Çalışıyordum. 6 saat çalışıyordum kafede. 20 lira alıyordum. Manisa seyahat 7 liraydı. Şimdilerde Manisa seyahat kaç para acaba? Videoyu izleyen varsa ve Manisa'da okuyup Manisa seyahate binen varsa yazsın, bir utanalım beraber. Hadi bakalım. Benim bahsettiğim yıllar 2014-2013 yılları. Yani 2015'e kadar falan bu fiyatlardı. 7-8 liraydı. Trafik polisi gidiyor. Böyle motorla dolaşıyor. Tuk tuk. Kok Kok Movie. Acaba uygulama var bak, Kok Kok Movie. Asya'da neredeyse Grab'in çalışmadığı nadir ülkelerden bir tanesi. O yüzden tuk tuk bulmam lazım ya da işte taksiyi bulmam lazım falan da çok zor, bulamıyorsun. Bak otostop çekiyorum, otostoptakiler de durmuyor. Ondan mecbur yürüdük. Canım sağ olsun. Köy meydanlarında dururlar ama bak böyle yerlerde, büyük şehirlerde biraz daha tırsıyor insanlar ama köylerde çözeriz. Zaten ben köylerde motor kiralayacağım. Şimdi Wang Biang'e gittim mi akacağız orada. Bu da meydanda bulunan tapınak arkadaşlar. Benim gideceğim kafe şurada, Leo Trio diye geçiyor. Yine masaj da var. Ama en büyük tapınaklardan bir tanesi bu. Ben girmedim çünkü diğer Budist tapınaklarına çok gittik yani. Tayland videolarında gittik. Bir sürü ülkede gittim ben ya. Yani Sri Lanka'da gittim. Hepsine bakabilirsiniz. Genelde zaten Budizmin en gözde hayvanlarından biri fildir. Onu da koymuşlar zaten. Şöyle sol tarafında da yerler var. Yine masajcılar falan var. Hediyelik eşyacılar var. Yani ben büyük şehirde miyim? Terk edilmiş bir kasabada mıyım? Anlamadım ki, sadece araba görüyorum. Yürüyen insan yok benden başka. Zaten benden başka buraya gelen de yoktur. Zaten ben gördüm. Hiç bana benzeyen insan görmedim. Irkçılık yapmıyorum. Bana benzeyen derken genelde Asya çevresinden insanlar gelmiş. Belli yani. Bir ben vardım, bir de 2-3 tane Fransız kız vardı. Bunlar da vize almaya çabalarken tanışmıştık.
Hilton, Double by 3 Hilton. Geldin Leo Trio Cafe. Yanında da Bakery Cafe var. Şu yabancı kız burayı öve öve bitiremedi. Öve öve bitiremedi. Öyleyken böyle kahve, böyleyken öyle kahve dedi. İçeceğiz. İçeceğiz, yol verdi. Teşekkür ederim. Burası vegan bir yer dedi aynı zamanda. Vegan kahvecisiydi. Doğru. Öyle yazıyor. Şimdi gelin girelim bakalım. Yabancılar falan da var. Aa, içerisi bayağı şık. Hello, good morning somebody. How can I say good morning in your language? Sabadi no sao. Dosao. Sabadi dosao. Okay. Şimdi geldik buraya. Kahveler çok şık duruyor. Tatlı kızlar da var. Kahve söyleyelim, içelim. Hadi bakalım. Hemen yan tarafında da bulunan Coco Cafe kahve burası. Burası da aynı şekilde onlara bağlıymış. Yemeği de buradan söyledim. Kahveyi oradan söyledim. Sağ olsun kadın yardımcı oldu. Her şey vegan arkadaşlar. Vegan yemekleri var. Avokado tost söyledim. 124 verdim. Onlardan baksan 6 dolar yapıyor ya. Gerçekten ciddi bir rakam Laos fiyatları için. Düşünsene burada 115 dolar alıyorsun. Hadi 120 dolar alıyorsun. 6 dolar kahvaltıya veriyorsun. Ki vermiyor kimse. Sadece yabancılar var. Dünya düzeni Amerikalı'ya yarar her zaman. Size bir şey söyleyeyim mi? Uzun zaman sonra içtiğim en iyi kahvelerden biri. Oo, çok güzel. Yani kızın abarttığı kadar varmış. Sağ olsun. Demek ki yabancı YouTuber'lar daha dürüst. Bizim Türkler çok abartıyor. Bazen ben de abartıyorum. Ama kız abartmış, doğru abartmış. Müthiş. Vallahi böyle akıyor gidiyor. Vietnam'da böyle kahve içemedim ya. Tebrik ederim. Avokado tostumuz geldi. Bayağı avokado tostu yani. Bayağı hissediyorsun. Şimdi bir yer vegan olunca da içine başka bir şey gelmiyor. Ekmek üstü avokado, karabiber, zeytinyağı. Bu arada avokado o kadar lezzetli ki başka bir şeye gerek yok. Bak şu an sizin evinizde yediğiniz avokado ile bunun arasında 100 fark sayabilirim. Asya'da kocaman kocaman avokadolar oluyor. Çok lezzetli oluyor. O da bunlardan bir tanesi. Afiyet olsun. Yani burası toplam nereden baksanız 10 dolar falan. Ucuz değil ya. Hani yine iyi bir yere gittin mi, Amerikan vari bir şeyler yedin mi 10 ile 15 dolar arası çıkıyor. Hangi ülkeye gidersen git. Bu iş böyle. Yerelden yesek 1 dolar. Ama yenmez. Vallahi yenmez. Evet dostlarım. An itibariyle Laos'un başkenti Vientiane öyle deniyor. Vientiane. Mutsuz. Vientiane bölgesini bitirdik. Umarım sevdiğiniz, izlerken vay anasını böyle memleketler de varmış. Biz nerelerdeyiz, adamlar nerelerde dedirtmişizdir. Çünkü gerçekten çok farklı iki dünyadayız. Şu anda bir yerde alarm da çalıyor. Çok gürültülü olunca bir durayım dedim. Umarım sevdiğiniz, eğlendiğiniz, keyif aldığınız ve günün sonunda bir şeyler de öğrenmiş olduğunuz, aktarabildiysem ne mutlu bana, bir video olmuştur. Hepinize Laos'un başkentinden sevgi dolu günler. Hikaye daha yeni başlıyor. Vang Vieng'e doğru yola çıkıyoruz. 2 saatlik bir yolculuğumuz olacak. Hepsini anlatacağım diğer videoda da. Süreçleri takip etmeyi unutmayın. Videoyu da hype'larsanız, hype çok önemliymiş son zamanda. Çok sevinirim. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Çoraplarım da şahane.